Tarihte John Edgar Hoover olarak tanıdığımız kişi 1895 yılbaşı sabahı ABD'nin federal başkenti Washington DC'de Capitol Hill semtinde dünyaya geldi. Ailesi tipik bir memur ailesiydi ama devlete bağlılık neredeyse aile geleneği haline gelmişti. Babası Dickerson Naylor Hoover, ülkenin kıyı şeridini ölçüp haritalandıran bilimsel bir kurum olan ABD Sahil ve Jeodezi Araştırması'nda çalışıyordu. Hoover ailesi 18. yüzyılda Almanya'dan önce Pensilvanya'ya, 19. yüzyılın başlarında da Washington'a yerleşmişti. Devletle bağları yeni değildi. John Edgar'ın büyük babası John Thomas Hoover, 1853'te sahil araştırmasına katılmış ve o tarihten itibaren aile nesiller boyu federal hükümette görev almıştı. Annesi Annie Sheitlin ise kentin önde gelen İsviçreli göçmen ailelerinden Hitz ailesine mensuptu. Annie 1850'lere doğru Dickerson'la evlendi. 4 çocukları oldu ve John Edgar en küçükleriydi. Hoover doğmadan kısa süre önce 3 yaşındaki kız kardeşi Sadie Margaret'i difteriden kaybetti. Hoover doğduğunda ABD henüz 100 yıldan biraz fazla bir süredir bağımsızdı. Orijinal 13 koloniden Pasifik'e uzanan 44 eyaletlik bir devlete dönüşmüştü ülke. Uzun süre siyasal güç eyaletlerin elindeydi. Washington'daki federal merkez zayıf sayılırdı. Ancak Abraham Lincoln 1861'de 11 Güney eyaletinin köleliğin kaldırılmasına direnişi sonucu patlak veren iç savaşta birliği ayakta tutmak için federal yetkileri sert biçimde kullanmıştı. Savaş sonrası kölelik resmen kaldırıldı. Güney eyaletleri yeniden birliğe alındı ve federal hükümet siyah nüfus için oy kullanma hakkını teoride güvence altına almaya çalıştı. Fakat pratiğin böyle işlemediğini tarih bize gösteriyor. Aynı dönemde Amerika, yaldızlı çağ olarak bilinen büyük bir ekonomik patlama yaşıyordu. Bankacı J.P. Morgan, petrol devi John D. Rockefeller, çelik kralı Andrew Carnegie ve demiryolu baronu Cornelius Vanderbilt akıl almaz servetler biriktiriyordu. Haziran 1895'te Hoover henüz bebekken babası Dickerson, Washington'daki Coast Survey matbaasının başına getirildi. Küçük John Edgar, özellikle annesi Annie ile çok yakın büyüdü. Annie çocuklarının hepsi için yüksek beklentilere sahip, hırslı bir kadındı. Hoover 6 yaşına geldiğinde Brent İlkokulu'na başladı. Öğretmenleri onu çalışkan, zeki ve titiz bir çocuk olarak anlatıyordu. Ekim 1905'te Hoover henüz 10 yaşındayken aileyi sarsan bir trajedi yaşandı. Teyzesi Mary Sheitlin sevgilisi tarafından öldürülüp ardından intihar edilen bir olayın kurbanı oldu. Hoover ileriki hayatında bu olaydan neredeyse hiç söz etmedi. Ancak büyük ihtimalle çocuk zihninde suç ve şiddete dair derin bir iz bıraktı. Kısa süre sonra mahalledeki cinayet ve şiddet haberlerini konu alan Weekly Review adlı çocukça ama dikkat çekici küçük bir gazete çıkarmaya başladı. Washington'da büyüyen Hoover için federal devlet adeta hava gibiydi. Her yerdeydi. William McKinley, suikastinin ardından 1901'de başkan olan Theodore Roosevelt, Rockefeller ve Carnegie gibi dev zenginleri koruyan tekelleri parçalamaya girişmişti. Bu atmosferde 1908'de Adalet Bakanı Charles Bonaparte, antitrust yasalarını ve federal suçları soruşturmak için Soruşturma Bürosu adında yeni bir yapı kurdu. Bu küçük birim yıllar sonra Hoover'ın elinde FBI'ya dönüşecekti. Hoover 12 yaşına geldiğinde okul sonrası yakınlardaki Eastern Market'te teslimatçı olarak çalışmaya başladı. Müşterilerin ağır torbalarını evlerine taşırken işini ne kadar hızlı yaparsa o kadar çok para kazanabildiğini anladı. Bu hayatı boyunca taşıyacağı hız, verimlilik ve takıntılı çalışma alışkanlığının erken işaretlerinden biriydi. Eylül 1909'da 14 yaşındayken Washington'ın en prestijli beyaz liselerinden Central High School'a geçti. Okul yalnızca temel dersleri değil, modern ve klasik dilleri, fen bilimlerini, tarihi, resmi ve müziği de içeren geniş bir müfredat sunuyordu. Hoover, derslerde neredeyse tam notlarla ilerleyen disiplinli bir öğrenci oldu. Futbol takımına giremedi ama düzen ve hiyerarşinin ağır bastığı Harbiyeli Birliği'nde kendine yer buldu. Aynı zamanda okulun münazara takımına katıldı ve kongre kütüphanesinde saatlerce tartışma provası yaptı. Sınıfın 2/3'ü kız olmasına rağmen Hoover kızlardan uzak durmayı tercih ediyordu.
Bu mesafeli tavrında genç erkeklere iffeti ve özdenetimi öğütleyen 1. Presbiteryan Kilisesi rahibi Donald MacLeod'un etkisi büyüktü. MacLeod yalnızca cinsellik konusunda katı değildi. Irk ayrımcılığını da açıkça savunuyor, gerçek kurtuluşun siyasal haklardan değil, dinden geldiğini öne sürüyordu. Hoover bu bakış açısını da benimsedi ve ileride federal gücü nasıl kullanacağına dair zihninde bir çerçeve oluşmaya başladı. 1913'te Central High'daki son yılında sınıf birincisi oldu. Münazara takımını başarıyla yönetti. Okulun Harbiyeli Birliği'nde A bölüğü kaptanı olarak Mart 1913'te Başkan Woodrow Wilson'ın göreve başlama töreninde öğrencilerin Pennsylvania bulvarındaki yürüyüşünü bizzat yönetti. Arkadaşlarının bir kısmı prestijli Ivy League üniversitelerine giderken Hoover maddi imkanları olmadığı için George Washington Üniversitesi'nde gece hukuk derslerine yazıldı ve gündüzleri Kongre Kütüphanesi'nde katiplik yaptı. Üniversitede başarılarını sürdürdü ve Güneyli elitlerin etkili olduğu Kappa Alfa kardeşliğine katıldı. Bu teşkilat, kayıp dava efsanesini yayarak Amerikan İç Savaşı'nı yeniden yazmaya çalışıyordu. Bu mite göre Güney, köleliği savunduğu için değil, sefaat içindeki sanayileşmiş Kuzey'in saldırılarından geleneksel tarımsal yaşam tarzını korumak için savaşmıştı. Bu tarih çarpıtması, Hoover'ın ileride ırk ve düzen konularına bakışını besleyen önemli bir ideolojik kaynaktı. Aynı dönemde başkan olan Woodrow Wilson da Güney kökenliydi ve benzer görüşleri paylaşıyordu. Göreve gelir gelmez federal kurumlarda ırksal ayrımcılığı yeniden yerleştirdi. Öte yandan Theodore Roosevelt'in çizgisini takip ederek federal gücü zenginlerin aşırılıklarını dizginlemek için kullanmaya devam etti. 1913'te Federal Rezerv Sistemini ve Federal Ticaret Komisyonu'nu kurdu. John Edgar Hoover, Ekim 1913'te henüz 18 yaşındayken Kongre Kütüphanesi'nde çalışmaya başladığında 1972 yılına kadar sürecek 59 yıllık kamu hizmeti kariyerinin ilk adımını attı. Görevi kütüphaneye gelen yeni kitap ve belgeleri baş kütüphaneci Herbert Putnam'ın geliştirdiği sınıflama sistemine göre düzenlemek ve kataloglamaktı. Hoover, Putnam'ın pratik, sistem takıntılı liderliğinden fazlasıyla etkilendi. Bu yıllar belgeleri dosyalama, sınıflandırma ve arşivlemenin gücünü fark ettiği kritik bir eğitim oldu. FBI'daki dev dosya imparatorluğunun zihinsel şablonu burada kuruldu. Üniversite eğitimi ve Kappa Alfa bağlantıları sayesinde Hoover güneyli politikacılarla da tanıştı. Bu sırada Avrupa 2 yıldan uzun süredir Birinci Dünya Savaşı'nın içinde yanıp kavruluyordu. Alman denizaltıları Atlantik'te birçok sivil gemiyi batırmış, yüzlerce Amerikalı hayatını kaybetmişti. Buna rağmen Başkan Wilson, Nisan 1917'ye kadar İngiltere ve Fransa'nın savaşa katılma çağrılarına direndi. Sonunda ABD'den Almanya'ya karşı savaşa girdi. Hoover bu dönemde hukuk fakültesinden mezun oldu ve 26 Temmuz 1917'de askerliğe alınmaktan muaf tutularak Adalet Bakanlığı'nda göreve başladı. Savaş Acil Durum Bölümünde çalışıyor, ABD'ye sadakatsizlikle suçlanan Alman kökenli kişilerin tutuklu mu kalacağına yoksa serbest mi bırakılacağına dair karar süreçlerine katılıyordu. Şüpheliler önce soruşturma bürosu ajanları tarafından sorgulanıyor, ardından dosyalar Hoover'ın önüne geliyordu. Haziran 1917'de Kongre, federal hükümete savaş karşıtı muhalefeti bastırma yetkisi veren casusluk yasasını kabul etti. Bunun ardından Adalet Bakanlığı, savaş karşıtı gösteriler düzenleyen solcu anarşistlere ve komünistlere sert biçimde yöneldi. Başkan Wilson, ABD vatandaşı olmayan Alman doğumlu erkeklerin hükümete kayıt yaptırması gerektiğini ilan edince, Hoover Şubat 1918'de New York'taki kayıt kampanyasını organize etmekle görevlendirildi. Kasım 1918'de savaş sona erdi. Alman esirlerin çoğu kısa sürede serbest bırakıldı. Ancak bu kez yeni bir korku yükseliyordu. 1917'de Rusya'da Bolşevik Partisi geçici liberal hükümeti devirerek dünyanın ilk komünist rejimini kurmuştu. Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti. Hoover'ın gözünde artık asıl düşman ortaya çıkmıştı ve ilerleyen yıllarda bütün kariyerini bu tehdidi ezme iddiası üzerine kuracaktı.
Mart 1919'da Bolşevik lider Vladimir Lenin, dünya çapında devrimi yaymayı amaçlayan 3. Enternasyonali yani Komintern'i kurdu. Bu gelişme, Amerika'daki yöneticilerin gözünde komünizm korkusunu iyice büyüttü. Başsavcı A. Mitchell Palmer özellikle yabancı göçmenlerin işçi hareketini radikalleştirdiğine inanıyor ve onları ülke dışına göndermek için geniş yetkiler istiyordu. Hoover, Palmer'ın özel danışmanı olma fırsatını eski hamisi John Abercrombie'ye borçluydu. Abercrombie o sırada Göçmenlik Dairesi'nin başında ve Çalışma Bakanlığı'nda müsteşardı. Yani Hoover'a kapıları açabilecek konumdaydı. Haziran 1919 başında hükümet yetkililerini hedef alan bir anarşist bombalama dalgası sırasında Palmer'ın evi de havaya uçuruldu. Bu saldırı Washington'daki paniği daha da artırdı. 1 Temmuz'da Palmer, Hoover'dan Adalet Bakanlığı bünyesinde yeni kurulan radikal bölümü yönetmesini istedi. Hoover'ın görevi, Adalet ve Çalışma Bakanlıkları arasında köprü olmak ve radikal gördüğü yabancıları tespit edip sınır dışı sürecini yürütmekti. Hoover işe Kongre Kütüphanesi'nden öğrendiği yöntemleri kullanarak başladı. Belgelerin izini sürebileceği ayrıntılı bir dosyalama sistemi kurdu. Kısa süre içinde ülkenin en ünlü anarşistlerinden Emma Goldman'ın dosyasıyla bizzat ilgilendi. Deliller topladı, 18 Ekim'de New York'ta görülen duruşmada Goldman'ın sınır dışı edilmesini savundu. Dava yüksek mahkemeye kadar gitti ve mahkeme 11 Aralık'ta sınır dışı kararını onadı. 20 Aralık'ta Goldman, yakın müttefiki Alexander Berkman ve toplamda 249 anarşist bir gemiyle Sovyet Rusya'ya gönderildi. Bundan sonra hedef Amerika Komünist Partisi ve Amerika Komünist İşçi Partisi oldu. Hoover, yabancı uyruklu komünistlerin listelerini hazırladı ve 27 Aralık'ta Abercrombie'nin imzasıyla 3000 sınır dışı kararı çıkması için başvurdu. Ama Palmer, 1921 başında senatoya konuşurken baskınları kimin planladığını sorduğunda parmağını doğrudan Hoover'a çevirdi. Yani perde arkasındaki beyin olarak onu işaret etti. Mart 1921'de Cumhuriyetçi Warren G. Harding başkan seçildi. Hoover, Wilson döneminin bir adamı olduğu için işini kaybetmekten endişe etti. Ancak Harding'in kampanya yöneticisi ve yeni başsavcı Harry Doherty onu görevde tutmaya karar verdi. Aynı yıl Ağustos'ta ünlü ama tartışmalı özel dedektif William J. Burns soruşturma bürosunun başına geçirildi. Hoover ise yardımcı müdür oldu. Hoover, yardımcı müdür olarak geçirdiği 3 yılda büroyu içeriden yeniden şekillendirmeye başladı. Ulusal bir parmak izi kayıt sistemi kurdu. Ajanlar için özel eğitim programları başlattı ve genç, deneyimsiz ajanların basına konuşmasını kesin biçimde yasakladı. Burns, önceki kariyerinde verimliliğiyle tanınmış olsa da Harding döneminde Adalet Bakanlığı yolsuzlukların yuvası haline geldi. Skandal, 2 Ağustos 1923'te Başkan Harding'in ani ölümünden sonra patlak verdi. Yönetim figürlerinin Wyoming'deki Teapot Dome petrol sahalarını kiralamak için rüşvet aldığı ortaya çıktı. Doherty suçlamaları soruşturmayı reddedince, Senato Mart 1924'te Adalet Bakanlığı hakkında resmi bir soruşturma başlattı. Sonuç, Doherty ve Burns'ün sistematik yolsuzluklara karıştığını gösterdi. Hoover daha sonra bu usulsüzlüklerden habersiz olduğunu iddia etti. Burns'ün yardımcısı olarak kendi rolünü küçültmeye çalıştı. Başkan Calvin Coolidge, Mart 1924'te Doherty'yi, Mayıs'ta ise Burns'ü görevden aldı. Ardından Hoover'ı 10 Mayıs'ta soruşturma bürosunun geçici müdürü yaptı. Yeni başsavcı Harlan Fisk Stone, Hoover'ı askıya alınmış bir güvenle atamıştı. Ondan beklediği kurumu siyasetten arındırması ve liyakate dayalı profesyonel bir yapıya dönüştürmesiydi. Stone siyasi gözetimi reddetti. Genel istihbarat bölümünü resmen kapattı ve Hoover'a temizlik yap mesajı verdi. Hoover ilk iş olarak kötü şöhretli, yolsuzluğa bulaşmış ajanların bir bölümünü kapı önüne koydu. Yeni alınacak ajanlar için hukuk ya da muhasebe diplomasını şart koştu. 10 Aralık 1924'te kalıcı direktör olarak onaylandı ve kendisini yerel polisleri sarhoş, beceriksiz ve rüşvetçi olarak gösteren bir FBI kültürü inşa etmeye adadı. Nathan göreve geldikten kısa süre sonra yılda 2 kez yapılan iç denetimlerle ajanların verimliliğini ölçen bir puan sistemi getirdi. Hoover ise bu sistemin üstüne ajanlardan ücretsiz fazla mesai yapmalarını bekliyor, yeterince kendini adamayanları başka görevlere sürüyordu.
Bu koşullarda ülke çapında büroda çalışanların çoğu genç, bekar, tamamen işe adanmış erkeklerden oluşan bir bekarlar ordusuna dönüştü. Hoover'ın kendisi de hiç evlenmedi ve dul annesiyle birlikte Seward Square'deki evinde yaşamaya devam etti. Sekreteri Helen Gandy yıllarca yanında çalıştı. Ancak Hoover'ın gerçek duygusal yakınlığını daha çok genç erkek aslarıyla kurduğu konuşuldu. Personel politikasında muhafazakar ve ırkçı görüşlerini açıkça ortaya koydu. Kadın ajanların tümünü işten çıkararak kadınların ajanlığa uygun olmadığını gösterdi ve siyah Amerikalıları yalnızca şoför ya da hizmetli pozisyonlarına sıkıştırdı. 1920. yüzyılın sonuna gelindiğinde Hoover siyasi denetimden giderek daha bağımsız, tamamen kendi gündemini takip eden bir örgüt yaratma yolunda hızla ilerliyordu. Mart 1929'da yeni başkan Herbert Hoover, John Edgar ile akrabalığı yoktu. Organize suçla mücadelede federal hükümetin rolünün artması gerektiğinden söz etti. Ancak soruşturma bürosunun yetki alanı o sırada hala sınırlıydı. Başkan büroyu siyasetten uzak tutmak için alkol yasağının uygulanmasını Hazine Bakanlığı'na, organize suçla mücadeleyi ise eyaletlere bırakmayı tercih etti. John Edgar Hoover ise bu sırada başka bir yoldan etki kurdu. Polis teşkilatlarıyla birlikte çalışarak ulusal bir suç istatistikleri sistemi kurmaya başladı. Böylece suçun haritasını çıkaran bir veri merkezi haline geldi. Büyük buhran 1929'dan sonra her şeyi değiştirdi. Ekonomi çökerken organize suçtan çok işsizlik ve bankaların iflası konuşuluyordu. 1932'de Hoover, sınırlı bütçesine rağmen Kasım ayında açılan küçük bir adli tıp laboratuvarına yatırım yaptı. Özel ajan Charles Appel'in yönettiği bu laboratuvar, FBI'ın bilimsel kapasitesinin başlangıcıydı. Bu arada Başkan Herbert Hoover ekonomik krizi çözemedi ve 1932 seçimlerinde Franklin Delano Roosevelt'e yenildi. Roosevelt göreve geldiğinde ilk 100 gününü bankacılık krizini durdurmak, alkol yasağını kaldırmak ve işsizlik yardımlarını başlatmakla geçirdi. Bu hengamede Hoover, Washington'daki birçok kişi için arka planda kalan bir teknokrat gibi görünüyordu. 17 Haziran 1933'te Kansas City Union Station'da 3 gangster aralarında bir büro ajanının da bulunduğu birkaç kişiyi öldürdü. Bu olay Hoover'a büyük bir siyasi fırsat verdi. Soruşturmayı bizzat üstlendi ve büro için bir prestij meselesi haline getirdi. 29 Temmuz'da Başsavcı Homer Cummings, Hoover'ı resmen yeniden müdür olarak atadı. Bir hafta önce Oklahoma City'de petrol zengini Charles Urschel kaçırılmıştı. Fidye ödendikten sonra serbest bırakılan Urschel, büro ajanlarıyla işbirliği yaptı ve Tennessee'li ünlü gangster Machine Gun Kelly, George Kelly Barnes'ın izini sürmelerine yardım etti. Kelly, Eylül 1933'te yakalandı ve hayatının geri kalanını hapiste geçirdi. Hoover, profesyonel bir dedektif örgütü kurmaya çalışırken, ajanlarının silah taşımalarını aslında pek istemiyordu. Ancak Başsavcı Cummings, ajanların ateşli silah eğitimi alması için bastırdı. Büronun yetkisi banka soygunları, adam kaçırma ve belirli cinayetleri kapsayacak şekilde genişletilince, Hoover aslında bu alanlara girmekten çekinir göründü ama sonunda geri adım atmak zorunda kaldı. Mart 1934'te kötü şöhretli banka soyguncusu John Dillinger çalıntı bir arabayla Indiana'daki bir hapishaneden kaçtı. Araba hırsızlığı federal bir suçtu ve dolayısıyla Hoover istemese de davaya dahil olmak zorunda kaldı. Operasyonu Chicago ofisinin genç şefi Melvin Purvis'e devretti. 9 Nisan'da Dillinger'ın sevgilisi tutuklandı ama Dillinger yine kaçmayı başardı. Ajanlar onu Wisconsin'deki Little Bohemia pansiyonunda kıstırdıklarında 22 Nisan 1934'te yapılan baskın tam bir felaketle sonuçlandı. Dillinger bir kez daha kayıplara karıştı. Bir sivil ve bir FBI ajanı ise öldürüldü. Bu başarısızlığa rağmen Roosevelt yönetimi banka soygunu ve adam kaçırmaya federal yetkiyi güçlendiren yeni yasalar çıkardı. Böylece FBI'ın hukuki alanı daha da genişledi. Aynı dönem Hoover'ın adamları Dillinger'ı yeniden izleyip 22 Temmuz'da Chicago'daki Biyograf Tiyatrosu'nun önünde vurarak öldürdüler. Dillinger olayından sonra FBI sorgu yöntemleri sertleşti. Şüphelilere fiziksel baskı, uykusuz bırakma ve çeşitli yıldırma taktikleri uygulandı.
Hoover, Kansas City katliamı dosyasını yeniden önceliklendirdi ve bu kez Pretty Boy Floyd'u baş şüpheli ilan etti. Purvis'in ekibi Floyd'u 22 Ekim 1934'te Ohio kırsalında öldürdü. Operasyonun zaferi kamuoyunda Purvis'e mal edilirken, perde arkasındaki yoğun analitik çalışma büyük ölçüde Washington'dan gönderilen avukat Sam Cowley tarafından yürütülmüştü. 27 Kasım'da Cowley ve bir meslektaşı, Dillinger'ın eski ortaklarından Babyface Nelson'ı takip ederken çıkan çatışmada üçü de öldü. Bu kanlı seri olaylar Hoover'ı depresyona sürükledi. Ama aynı zamanda önemli bir farkındalık getirdi. Artık ajanların yalnızca zeki ve iyi eğitimli olmalarının yetmediğini, aynı zamanda iyi eğitimli atıcılar olmaları gerektiğini görmüştü. Hoover'ın gangster avlarındaki bu başarıları Roosevelt'i de etkiledi. Başkan, Hoover'dan federal kolluk kuvvetlerinin rolünü halka daha aktif anlatmasını istedi. Böylece kapsamlı bir halkla ilişkiler kampanyası başlatıldı. Büro kısa süre soruşturma dairesi adını kullandıktan sonra bugün bildiğimiz isme kavuştu. Federal Soruşturma Bürosu, yani FBI. Hoover, FBI harflerinin aynı zamanda Faith, Bravery, Integrity, sadakat, cesaret, dürüstlük anlamına geldiğini öne sürdü. Hollywood'da bu anlatıya dahil edildi. Stüdyolar gangsterleri romantikleştiren filmler yerine FBI'ya yücelten yapımlar çekmek üzere Washington'la anlaştılar. Nisan 1935'te Warner Bros. Hoover ve ajanlarını kahraman federal suç savaşçıları olarak gösteren G-Man filmini vizyona soktu. Hoover bir anda ulusal bir yıldız haline geldi. FBI ofisleri her gün yüzlerce kişinin gezdiği turistik mekanlara dönüştü. 1935 sonunda Hoover, suç kayıtları bölümünü daha çok bir halkla ilişkiler birimine dönüştürdü ve başına Clyde Tolson'ı getirdi. Tolson, 1930'da Harold Nathan'la birlikte yardımcı müdürlüğe yükselmişti. Personel işlerinden sorumluydu ve Hoover'la günlük olarak birlikte çalışıyordu. 1935'e gelindiğinde ikili sık sık sosyal etkinliklere birlikte katılan ayrılmaz bir ikili haline gelmişti. Hoover'ın FBI direktörü olarak yükselişi, özel hayatının da dikkat çekmesine yol açtı. Hoover ve Tolson, New York'un ünlü dedikodu yazarı Walter Winchell'in partilerine birlikte katılıyorlardı. Winchell, ortalıkta dolaşan eşcinsel ilişki söylentilerini kamuya açık şekilde yalanlasa da, modern biyografi yazarı Beverly Gage, birlikte tatile gittikleri fotoğraflara bakarak aralarında romantik erotik düzeyde bir yakınlık olduğuna ikna olduğunu yazdı. 1 Mayıs 1936'da FBI ajanları New Orleans'ta gangster Alvin Karpis'i yakaladığında Hoover ve Tolson da olay yerindeydi. Daha önce bir senatör Hoover'ı kimseyi bizzat tutuklamamakla eleştirmişti. Hoover, Karpis'in yakalanmasında son hamleyi kendisi yaparak bu eleştiriyi boşa çıkarmak istedi. Aynı yılın Temmuz'unda Hoover, Tolson için özel bir müdür yardımcısı pozisyonu yarattı ve onu tartışmasız ikinci adamı yaptı. Hoover'ın muhtemel eşcinselliği, verdiği konferanslarda savunduğu sert muhafazakar, Hristiyan ahlakıyla keskin bir tezat oluşturuyordu. Genel evlere ve ahlaksızlığa karşı gösterişli operasyonlar yürüttü. Ağustos 1937'de FBI ajanlarının New Jersey, Atlantic City'de bastığı genel evlerde yüzlerce müşteri yakalandığında Tolson'la birlikte sahadaydı. Bu yıllarda Roosevelt, Amerikan ekonomisini istikrara kavuşturmayı başarmıştı. Ancak büyük buhranın dünya üzerindeki etkileri Avrupa'da aşırı sağ ve aşırı sol hareketleri güçlendirdi. 1933'te Adolf Hitler liderliğindeki Nazi Partisi Almanya'da iktidara geldi ve Yahudilerle diğer azınlıklara yönelik sistematik baskılar başlattı. 1936'da Fransa ve İspanya'da sol ittifaklar olan halk cepheleri seçimle iktidara yükseldi. Roosevelt, 1936'da yeniden seçime hazırlanırken hem faşizmin hem de komünizmin Amerika kıyılarına kadar sokulmasından endişe etmeye başladı. Danışacağı kişi yine Hoover'dı. Hoover, 1924'te resmi olarak kaldırılmış olan siyasi gözetim işlevini bu kez gizli biçimde yeniden devreye sokmayı önerdi. Palmer baskınlarındaki gibi açık ve vahşi operasyonlar yerine bu kez perde arkasında izleme, fişleme ve raporlama olacaktı. Hoover, Hitler gençliğini taklit eden Alman-Amerikan Bund'un gençlik kamplarını ve Nazizm etkisini araştırıyordu. Ancak asıl tehdit olarak Komünist Parti'yi görüyordu.
Çelik, maden ve otomotiv sektörlerindeki grevleri komünistlerin organize ettiğini ve amaçlarının ülkeyi içeriden istikrarsızlaştırmak olduğunu savundu. Hoover, bir önceki dönemdeki hataları tekrarlamamak istediğini iddia etse de ilerici ve liberal çevreler onun elinde FBI'ın fazla güçlendiğini düşünüyor, örgütü sık sık Hitler'in gizli polisi Gestapo'ya benzetiyordu. Murphy, Ocak 1940'ta yüksek mahkemeye atandığında yerine gelen Robert Jackson'ın Hoover'ı görevden alabileceği konuşulmaya başlandı. Basında azledilecek haberleri çıkınca Hoover istifasını teklif etti. Jackson ise bunu kabul etmek yerine kamuya açık bir açıklama yaparak FBI direktörüne güvendiğini söyledi ama aynı zamanda Adalet Bakanlığı'nın büro üzerindeki nihai otoritesini vurgulamayı ihmal etmedi. Temmuz 1940'ta Fransa yalnızca 6 haftalık bir savaşın ardından Nazilere teslim olduğunda dünya şok içindeydi. Roosevelt bu gelişmeye hem savaş sanayisini büyüterek hem de karşı casusluk faaliyetlerini genişleterek karşılık verdi. Böylece Hoover ve FBI, Amerika'nın yaklaşan küresel çatışmaya girme sürecinde her zamankinden daha merkezi bir konuma yerleşmiş oldu. Hoover'ın liberal eleştirmenleri ne derse desin, Roosevelt FBI'ın telefon dinlemesine izin verdi ve yabancı uyruklu sakinlerin devlete kayıt olmasını zorunlu kılan yabancı kayıt yasasını yürürlüğe soktu. Ayrıca Almanların Latin Amerika'da kendi casus ağlarını kurduğundan şüpheleniyordu ve FBI'dan bölgede karşı casusluk operasyonları yürütmesini istedi. Savaşın yaklaşmasıyla birlikte iş yükü patladı. FBI'ın personel sayısı Ocak 1940'ta 2500'ün altındayken Haziran 1941'de neredeyse 5600'e çıktı. Bütçe de 1942'de 25 milyon dolara yükseldi. Büro yabancı elçiliklere dinleme cihazları yerleştirdi. Fabrikalara, sendikalara ve sivil haklar örgütlerine muhbirler soktu. Hoover, İngiliz istihbaratıyla da yakın çalıştı. FBI ajanları eğitim için Londra'ya ve Kanada'ya gönderildi. Bu işbirliği sayesinde FBI, çift taraflı ajan William Sebold üzerinden geniş bir Nazi casusluk ağını takibe alabildi. 28 Haziran 1941'de FBI 30'dan fazla Nazi ajanını yakaladı ve casusluk yasası kapsamında suçladı. Ancak bu başarıya rağmen İngilizler giderek Hoover'la değil, kısa süre sonra Stratejik Hizmetler Ofisi, OSS adını alacak olan Bilgi Koordinatörü Ofisi'nin başındaki Bill Donovan ile çalışmayı tercih etmeye başladı. FBI MI6 hattı giderek ikinci plana itildi. 7 Aralık 1940 bir sabahı Japon uçakları Hawaii'deki Pearl Harbor deniz üssüne ani bir saldırı düzenledi. Hoover bir yıldan uzun süredir Hawaii'deki Japon kökenli nüfusu izliyordu ve ABD vatandaşı olmayanları tutuklama yetkisine sahipti. Kongre 8 Aralık'ta Japonya'ya savaş ilan etti. 3 gün sonra Hitler de Amerika Birleşik Devletleri'ne savaş ilan etti. Bu süreçte FBI ülke genelinde binlerce Alman, İtalyan ve Japon uyruklu şüpheliyi tutuklayıp toplama kamplarına gönderdi. FBI'ın yürüttüğü tutuklamalar nispeten sınırlıydı. Asıl radikal adım Savaş Bakanlığı'ndan geldi. Ordu, vatandaşlık ayrımı yapmadan tüm Japon kökenli insanların toplu şekilde toplama kamplarına alınmasını önerdi. Hoover bu yaklaşımı hem gereksiz hem de verimsiz buldu ve yeni başsavcı Francis Biddle'dan destek gördü. Hoover, çoğu Japon kökenli Amerikalının sadakatsiz olduğuna dair hiçbir ciddi kanıt bulunmadığını gösteren raporlar sundu. Buna rağmen Roosevelt, Şubat 1942'de orduya çoğunluğu batı yakasından olmak üzere 120 binden fazla Japon kökenli kişiyi iç bölgelere kurulan kamplara taşıma yetkisi veren başkanlık emrini imzaladı. 12 Haziran 1942'de ABD sahil güvenliği New York Long Island kıyısına çıkan şüpheli Alman sabotajcıları yakaladı ve kısa süre sonra patlayıcı dolu bir depo bulundu. Soruşturmayı FBI devraldı. Çok geçmeden George Dash adlı bir adam FBI ile iletişime geçerek kendisinin Pastorius Operasyonu adlı Nazi sabotaj planında görevlendirilen 8 kişiden biri olduğunu itiraf etti. Temmuz 1947'de Merkezi İstihbarat Grubu, bugünkü adıyla Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na yani CIA'ye dönüştü. Böylece Hoover'ın küresel bir istihbarat patronu olma planları kesin olarak suya düştü. FBI'ın görevi yeniden
içeride kalmak olarak çizildi. Hoover, bu gerilemeye rağmen Truman'a ve kamuoyuna FBI'ın içeride hala vazgeçilmez olduğunu göstermekte kararlıydı. Savaş sırasında güneyde linç olayları görece azalmış olsa da 1946'da yeni bir dalga başladı. Temmuz'da Georgia'da 4'ü birden Afrikalı Amerikalı, içlerinde kısa süre önce savaşta görev yapmış bir gazide bulunan bir aile vahşice katledildi. FBI katilleri bulup adalet önüne çıkarmak için büyük bir soruşturma başlattı. Yaklaşık 2800 tanık sorgulandı. 10 şüpheli tespit edildi. Ancak yerel büyük jüriler beyaz sanıkları korudu ve kimse cinayetten mahkum edilemedi. Sadece FBI'ya yalan söylemekten tek bir iddianame çıkarılabildi. Şubat 1947'de Güney Carolina'da siyah bir adam olan Willie Earl linç edildiğinde FBI bu kez 31 kişiyi iddianameyle mahkemeye çıkarmayı başardı. Fakat Mayıs'taki duruşmada jüri tüm sanıkları bir kez daha beraat ettirdi. Hoover, Truman'ın Sivil Haklar Komitesi önünde verdiği ifadede linç soruşturmalarını federal düzeyde kolaylaştıracak yeni yasalar istedi. Truman 1948'de Kongre'ye federal bir linç karşıtı yasa çağrısı yaptı ve başkanlık emriyle ordudaki ırk ayrımını kaldırdı. Ancak Güneyli Demokratlar linç konusunda her türlü ilerlemeyi durdurdu. Kongre, FBI'sın linç davalarındaki yetkilerini genişletmeye isteksizdi. Ama Hoover'ın komünizm karşıtı seferberliğini desteklemeye çok daha hevesliydi. Sovyetler Birliği, Haziran 1941'de Almanya tarafından işgal edilince savaşta müttefik konumuna gelse de Hoover Amerikalı komünistleri gözetlemeyi hiç bırakmadı. FBI, Sovyetlerin yalnızca işçi hareketine ve sivil haklar örgütlerine değil, aynı zamanda ordu tesislerine ve devlet kurumlarına da sızdığını iddia ediyordu. 7 Kasım 1945'te Sovyet ajanı Elizabeth Bentley FBI'ya sığındı ve yaklaşık 150 Sovyet casusunun adını verdi. Bunlar arasında Bretton Woods konferansında önemli rol oynayan hazine yetkilisi Harry Dexter White da vardı. Bentley'nin iddiaları daha önce eski komünist ve Time dergisi yazarı Whittaker Chambers'ın anlattıklarıyla çarpıcı biçimde örtüşüyordu. Chambers, Birleşmiş Milletler'in kuruluşunda etkili olan dışişleri yetkilisi Alger Hiss'i de gizli komünist olarak suçluyordu. FBI, Bentley'nin ifadelerini doğrulamak için 250 kadar ajan görevlendirdi. Ama açık ve doğrudan kanıt bulmakta zorlandı. Truman, Hoover'ın uyarılarını ciddiye almadı ve White'ı Uluslararası Para Fonu'nda ABD temsilcisi olarak atadı. Büyük hayal kırıklığına uğrayan Hoover, desteği Kongre'de yeniden güçlenen Cumhuriyetçi Parti'de aramaya başladı. Aynı zamanda 1938'de faşist ve komünist faaliyetleri soruşturmak üzere kurulan Temsilciler Meclisi, Amerikan Karşıtı Faaliyetler Komitesi, HUAC ile bağlarını güçlendirdi. 26 Mart 1947'de HUAC önünde ifade vererek komünizmin Amerikan demokrasisine yönelik tehdidini anlattı. FBI, 1947 sonlarında HUAC'ın Hollywood'daki komünist etkisini araştırdığı meşhur duruşmalara da gizli bilgi sağladı. Walt Disney ve o dönem Ekran Oyuncuları Derneği Başkanı olan Ronald Reagan, FBI ile işbirliği yapan ve Hoover'ın Hollywood komünistlerle dolu iddiasını destekleyen önemli tanıklar arasındaydı. Şubat 1956'da Sovyet lideri Nikita Khrushchev'in gizli konuşması sızdığında Hoover beklenmedik bir propaganda armağanı buldu. Khrushchev, Selefi Stalin'in tasfiyelerini ve kişilik kültünü ağır biçimde eleştiriyordu. Bu, dünya çapında komünizmin cazibesini zedeledi ve Amerikan Komünist Partisi'ni de zayıflattı. Buna rağmen Hoover, gevşemeye karşı uyarıda bulundu. Yüksek Mahkeme 1957'de FBI'ın komünistleri takip etme yetkisini sınırlayan bir dizi karar aldı. Hoover, bu kararların etkisini dengelemek için 1956'da gizli bir program başlattı. COINTELPRO, Karşı İstihbarat Programı. Amaç, Komünist Parti içinde bölünmeler yaratmak, liderleri itibarsızlaştırmak ve hareketi içeriden zayıflatmaktı. 1958'de FBI'ın en önemli ajan muhbirlerinden Morris Childs, Sovyet liderleriyle Moskova'da, ardından Mao Zedong'la Pekin'de görüşmeye davet edildi. Childs bu seyahatler sırasında Hoover'a birinci elden bilgiler aktardı. Hoover da bunları doğrudan Eisenhower'a iletti. 1960 başkanlık seçimlerinde Hoover'ın yakın dostu başkan yardımcısı Richard Nixon, Massachusetts'li genç demokrat senatör John F. Kennedy'ye çok az farkla yenildi. Hoover, özel hayatındaki sayısız ilişki yüzünden şantaja açık gördüğü Kennedy'den hiç hoşlanmıyordu.
Buna karşılık uzun süredir komşusu olan ve FBI'ya sempatik yaklaşan Teksaslı Senato, çoğunluk lideri ve yeni başkan yardımcısı Lyndon B. Johnson'ı çok daha fazla tercih ediyordu. Kennedy, başsavcı olarak 35 yaşındaki kardeşi Robert F. Kennedy'yi, Bobby, atayınca Hoover daha da rahatsız oldu. Bobby'nin deneyimsiz, agresif tavrı ve haber vermeden FBI ofislerine baskın yapma alışkanlığı Hoover'ı çileden çıkarıyordu. Daha temel bir sorun da Bobby Kennedy'nin organize suçla mücadele için ayrı bir suç komisyonu kurmak istemesiydi. Bu, FBI'nin yeterince iş yapmadığı ima ediliyormuş gibi algılandı. Klan, Hoover'ı yine de düşman olarak görmeye başladı. Çünkü FBI bazı durumlarda klan üyelerini suçüstü yakalayabiliyordu. Öte yandan Hoover, sivil haklar hareketine karşı temkinli, hatta düşmanca bir tavır takındı. Hareketin komünistler tarafından radikalleştirildiğine inanmaya devam ediyordu. Bu sırada FBI uzun süredir New Yorklu iş insanı ve Komünist Parti'nin para sağlayıcısı Stanley Levison'ı takip ediyordu. Hoover'ın gözünde Levison, yüksek düzeyde bir parti kadrosuydu. 1960'ların başında Levison, Güney Hristiyan Liderlik Konferansı'nın lideri rahip Martin Luther King Jr.'a en yakın danışmanlardan biri haline geldi. Levison, Kennedy Beyaz Sarayı ile Sivil Haklar Hareketi arasındaki gayri resmi köprülerden biriydi. Ancak Hoover 1962 başında Kennedy ailesini King'in komünist bağlantıları konusunda uyarmaya başladı. Beyaz Saray'ın King'e baskı yaparak Levison'ın ve King'in yakın çevresindeki Jack Odell gibi şüpheli isimlerin geri plana çekilmesini sağlayacağını umuyordu. Odell'in Komünist Parti'nin gizli yöneticilerinden biri olduğundan şüpheleniliyordu. King bir süre sonra Odell'in rolünü küçülttü. Ancak aynı zamanda FBI'yı ırkçı saldırganlara karşı yumuşak davranmakla suçladı. Hoover buna karşılık bazı kuzeyli ajanlarını güneye yolladı. Fakat King'i giderek daha tehlikeli ve yıkıcı biri olarak görmeye başladı. Aralarındaki gerginlik artık kişisel bir hesaplaşma boyutuna taşınıyordu. 1963 baharında King, Birmingham'da büyük bir sivil itaatsizlik kampanyası başlattı. FBI'ın Levison'ı izleyen dinlemeleri, King'in daha da büyük bir eylem hazırlığında olduğunu ortaya koydu. Planlanan şey, Washington'a büyük bir yürüyüş ve ülkede daha güçlü sivil haklar yasaları çağrısıydı. Hoover bu bilgiyi 11 Haziran'da Kennedy'ye iletti. Başkan eylemin önüne geçmek yerine siyasi inisiyatifi eline almayı seçti. Aynı akşam televizyondan yaptığı tarihi konuşmada tüm kamusal alanlarda ırk ayrımcılığını sona erdirecek kapsamlı bir federal sivil haklar yasası önereceğini açıkladı. Böylece Hoover, isteyerek olmasa da King'in baskısıyla doğan ve Kennedy'nin sahiplenmek zorunda kaldığı yeni bir dönemin ortasında kalmış oldu. 24 Aralık'ta Lee Harvey Oswald, Dallas Polis Merkezi'nden daha güvenli bir gözaltı merkezine götürülürken, Dallas'ta gece kulübü işleten Jack Ruby tarafından herkesin gözü önünde vurularak öldürüldü. Oswald'ın ölümü, Hoover'ın soruşturmayı hızlıca kapatma hayallerini bitirdi ve komplo teorilerinin önünü açtı. Başkan Johnson, suikast soruşturmasının FBI'da kalmasını istiyordu ama siyasi baskılara dayanamadı ve Yüksek Mahkeme Başkanı Earl Warren'ın başkanlığında özel bir komisyon kurdu. FBI 9 Aralık'ta yaklaşık 400 sayfalık bir rapor sundu. Raporda Oswald'ın Küba bağlantıları ve kısa süre önce Meksiko City'deki Sovyet Büyükelçiliğine yaptığı ziyaret anlatılıyor, ancak onu başka bir komploya bağlayan somut kanıt sunulmuyordu. Rapor, FBI'ın Oswald'ı daha önce takip ettiğini kabul etse de Hoover'ın kendi ajanlarının suikasttan önce ihmal ettiğine dair kişisel şüphelerini yansıtmıyordu. Komisyon, FBI raporunu yetersiz bulunca Hoover bu kez tam tersine binlerce sayfalık belge göndererek komisyonu adeta kağıda boğdu. Aynı zamanda Ocak 1964'te gündeme gelen Oswald FBI muhbiriydi söylentisini bastırmak için agresif şekilde harekete geçti. Başkan, Vietnam Savaşı hakkında son derece gizli devlet belgelerinin ortaya çıkmasından öfkeliydi ve FBI'nin bu sızıntıyı yeterince agresif biçimde soruşturmadığını düşünüyordu. Nixon bunun üzerine Plumbers, yani tesisatçılar adını verdikleri, Beyaz Saray adına gizli operasyonlar ve yasa dışı işlere bakan ayrı bir ekip kurdu. 1971'in sonunda
Nixon, Hoover'ı yumuşak bir geçiş için emeklilik tarihini açıklamaya ikna etmeye çalıştı. Hoover, kendisine açık yazılı talimat gelmedikçe görevden ayrılmayacağını söyledi. 8 başkan gören, sayısız siyasi krizi atlatan bu büyük kurtulan yerini bırakmaya niyetli değildi. Ancak 2 Mayıs 1972 sabah erken saatlerde John Edgar Hoover beklenmedik bir şekilde 77 yaşında evinde öldü. Ölümünden önce sekreteri Helen Gandy'ye kişisel hayatıyla ilgili hassas dosyaları imha etmesi talimatını vermişti. Hoover, mal varlığının büyük kısmını ve evini hayat arkadaşı Clyde Tolson'a bıraktı. Tolson kısa süreliğine FBI'ın başına vekaleten geçti. Hoover'ın naaşı ertesi gün kongre binasında halkın ziyaretine açıldı ve resmi devlet töreniyle uğurlandı. Bu, seçilmemiş bir bürokrat için olağanüstü bir ayrıcalıktı. Başkan Nixon hem kişisel dostunu hem de siyasi müttefikini kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken Hoover'ın ölümünün zamanlaması ona kritik bir fırsat verdi. Adalet Bakan Yardımcısı L. Patrick Gray'i vekaleten FBI direktörü yaparak kurumun kontrolünü Beyaz Saray'a daha sıkı bağlamaya çalıştı. Hoover 4 Mayıs'ta hayatının büyük bölümünü geçirdiği federal başkent Washington DC'deki kongre mezarlığında ailesinin yanına defnedildi. Bugün J. Edgar Hoover, Amerikan tarihinin en tartışmalı ve en tanınmış figürlerinden biri olarak görülüyor. Kariyeri boyunca ülkenin en güçlü memurlarından biriydi. Uzun yıllar hem solun hem sağın geniş kesimleri tarafından kanun ve düzenin sembolü ve devlet otoritesinin koruyucusu olarak saygı gördü. Bu sayede 4 demokrat ve 4 cumhuriyetçi başkan döneminde neredeyse yarım yüzyıl boyunca FBI'yi yönetmeyi başardı. Hoover, FBI'yi modern Amerikan devletinin en etkili aygıtlarından biri haline getirdi. Ancak bu büyümenin önemli bir kısmı gangster şiddetine karşı başarılardan ve Güney eyaletlerinin medeni haklar yasalarını uygulamadaki isteksizliğinden yararlanan ilerici demokrat başkanlar Franklin D. Roosevelt ve Lyndon B. Johnson döneminde gerçekleşti. Hoover yönetimindeki FBI, Ku Klux Klan'ın çökertilmesinde önemli rol oynadı. Öte yandan Hoover'ın derin muhafazakar dünya görüşü onu siyah hakları savunucularına, öğrenci hareketlerine ve sol örgütlere karşı acımasız yöntemler kullanmaya çok daha yatkın hale getirdi. 1950'lerde ve 60'larda FBI, Amerika ve İngiltere'deki bazı önemli Sovyet casus ağlarını çökertmeyi başardı. Bu, Hoover'ın en büyük zaferleri arasında sayılır. Fakat aynı kurum, COINTELPRO çerçevesinde sivil haklar liderlerini, savaş karşıtı öğrencileri ve muhalif grupları hedef alarak Amerikan demokrasisinin sınırlarını da zorladı. Hoover'ın FBI'yi koruma takıntısı, Kennedy ve Martin Luther King suikastlarında daha geniş çaplı, daha şeffaf soruşturmalar yürütme konusunda isteksiz davranmasına yol açtı. Sol muhalefete karşı yürüttüğü sert kampanyalarsa şiddeti azaltmak yerine çoğu zaman daha da tırmandırdı. Peki siz J. Edgar Hoover hakkında ne düşünüyorsunuz? Yarım yüzyıl boyunca Amerika Birleşik Devletleri'ni iç ve dış tehditlerden koruyan, sert ama gerektiğinde etkili bir güvenlik bürokratı mıydı? Yoksa siyasi önyargıları uğruna sivil hakları, özgürlükleri ve demokrasiyi baskı altına alan karanlık bir figür müydü? Lütfen düşüncelerinizi yorum bölümünde bizimle paylaşın. Bu arada izlediğiniz için çok teşekkür ederiz.